Merhabalar herkese yeniden. Yeni bir araç görselleştirme bölümüyle beraberiz. Bir önceki videoda sade bir map yaptık. Aracın tekstürleri nasıl yapılır, nasıl daha fotorealistik hale getirilir. Onun üzerine bir çalışma yapmıştım. Şimdi yine SketchUp'tan bir araç modeli buldum. Detaylı bir araç aslında. Yine ufak tekstür dokunuşları yaparız. Aracın içi yine var. Ben modeli inceledim önden. Kaliteli bir model olarak duruyor yani. Bayağı iyi, detaylı. Zaten önceden de söylediğim gibi şuradaki triangle sayısı ne kadar yüksekse ve düzgünse model, detaylar o kadar iyi oluyor. Model bu şekilde. Ford'un bir modeli. Modeli şu isimle arayaraktan SketchUp'tan bulabilirseniz. Bulamazsanız da ben linkini iletirim sizlere. Şimdi Blender'a geçelim. Blender'ı açtıktan sonra aracı import edebilirsiniz. Şöyle bir fark var. Bu aracın formatı GLB. O yüzden import kısmına geldikten sonra biz normalde FBX import ediyoruz. Hemen altında da GLB var. GLB'yi import edebilirsiniz. Siz indirdiğinizde aracı geldiğinde araç yine çok parçalı bir şekilde gelecek. Bunun için de buraya bir plain access oluşturaraktan yani Shift A yapıp empty'den bir plain access oluşturursanız ve aracın tümünü seçip ardından da Shift'e basılı tutarak plain access seçip Ctrl P yaparsanız Object Keep Transform bastıktan sonra aracın bütün hepsini şöyle buradaki empty'ye bağlayabilirsiniz. Bu şekilde şu parçaların hepsini tek bir şekilde kontrol eder. Tekrar birbirine joinlemek durumunda kalmazsınız. Araca diğer videoda olduğu gibi ufak yine şu dış tarafındaki tekstüra, şuradaki metal detaylara ve kendi plastiği üzerine bir dokunuş yaptım. Bunun için de Blender Kit kullanıyoruz. Blender Kit'e gelip şuradan bir Car Paint yazarsanız buradan çıkan istediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Ben de şuradaki maviyi kullanmıştım. Pardon, şunu kullanmıştım. Siz yine nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin. Aracın bazı parçaları birbiriyle bağlantılı. Yani şöyle mesela farlara bir dokunuş yapmak istiyorsunuz. Farı tıkladığınızda dikkat ederseniz şu şekilde, yani sadece far değil. Mesela şuradaki metal detaylar vesaire de geliyor. Burada şöyle bir durum var. Şimdi kontrol edeceğim ben tekrar ama e, mesela şurası led muhtemelen. Şurası da led bu araçta. Ama şurasında bir aydınlatma yok. Ve şuralarda da bir ışık olmamalı. Hadi burası led, burası led, şurası krom olmalı mesela ama dikkat ederseniz bu bütün. Yani siz buna bir tekstür attığınızda bu hepsine gelecek. Bu da şuna işaret ediyor. Bu tarz tekstürlerde şuradan UV editing kısmından göstereyim size. Şimdi bu tarz tekstürlerde genellikle dikkat ederseniz bir bütün olaraktan vermiş bunu. Mesela işte ben farı görmek istiyorum. Far şu kısmı kapsıyor. Şurası mesela aracın far kısmı. İşte mesela şu arka far neredeymiş? Arka farda şuradaki parçaları kapsıyor gibi. Bunlar da genellikle kullandığınız şeye göre değişir. Tabii biz şimdi bir aydınlatma kullanacağımız için bilgi olaraktan aklınızda olsun bunlar. Mesela şurada da bir led var. Light map kullanılıyor. Bunun farklı trailerları var. Biraz uğraşılması gerekiyor. Şuradaki işte atıyorum ledin olduğu kısmı bulup buradaki UV map'ten bu araçta ledin nereye denk geldiğini aslında görmemiz gerekiyor. O yüzden ben aracın bir orijinal görsellerini göstereceğim sizlere. Ön taraftaki ledler için. Burayı seçtiğinizi varsayalım. Şöyle. Aynen. Şu yanları önemli değil. Şimdi mesela burasını alıp sadece bu kısma bir tekstür ataması yapmamız gerekiyor bizim. Onu yapacağız biz. Ama eğer bunu UV map üzerinden yapılacaksa dediğim gibi buradaki bazı ayarlamalarla bunu light map'i üzerinden değişiklikler yapılabiliyor. Başka bir çalışmada onu gösteririm. Şimdi bunun için şöyle yapıyoruz. Bizim için gerekli çünkü. Burada bir ufak animasyon yapacağız biz. Slash tuşuna bastığınızda çalışma yapmak istediğiniz kısmı sadece işaretlersiniz. Bu da size kolaylık sağlar hani aracın diğer parçalarını görmeyeceğiniz için. Far bize geldikten sonra taba basıyorum. Sonrasında şu kısımları bir görelim. Tam aydınlatacağımız için. C'ye basıp şuradan bunların hepsini seçiyorum. Şimdi biz diğer videoda da bu tarz böyle işlemler yapmıştık. Modelin üstlerine ne kadar eğilirseniz bu kapsamda işiniz o kadar kaliteli olur arkadaşlar. Yani ya burası böyle geçsin dediğiniz işler olabilir tabii ki. Ben de diyorum. Ben de yapıyorum.
Ama burada bu LED kısmı kullanmak durumundayız yani. O yüzden bunu bu şekilde yapmak gerekiyor. Hepsini seçtikten sonra buraya gelip yeni bir materyal atıyoruz. New deyip assign diyoruz. Şu kısımları seçtik. Hatta bu materyale de diyelim ki adını LED ve emisyon kısmından bunun günlüğünü de 10 yapalım. Rengi zaten beyaz. Gördüğünüz gibi zaten şu an bu ledlerin aydınlatmış oldu. Yine aynı şekilde daha iyi bir görüntü vermesi adına aracın şu kısımlarına, şuradaki yerlerine bir krom detayı vermek istiyorum. Seçim için kolay bir yöntem var, o da şu. Şimdi bunu modelin yapılma tarzına göre Blender hesaplıyor. Şimdi mesela şu kısımdaki parçalarla şu kısımdaki parçalar birse eğer birlikte yapılmıştır mesela sadece şu kısım modellenirken Blender bunu ayırt edip seçebiliyor. İstediğiniz kısmın üstüne gelip seçim yapmasını istediğiniz kısmın üstüne gelip L'ye basarsanız dikkat ettiğiniz gibi şu şekilde hızlı hızlı seçim yapabilir. Sonrasında yine buraya gelip atadığımız krom materyali kullanıyorum. Aynen. Bu şekilde daha iyi oldu. Blender'da bir bakalım. Aynen gayet iyi. İstersek şu farların iç kısımlarına da yani şuralara da ışık verebilirsiniz. Modeli hazırladıktan sonra kafamda bir çalışma vardı. Onu yapmak istiyorum. Onun için de buraya öncelikle bir zemin oluşturacağım. Sonrasında aracın olduğu kısma bir küp ekleyeceğim. Şöyle yapalım ki içini görelim. Alt tarafını siliyorum. Sonrasında şu duvara CTRL-R'ye basaraktan bir loop cut ekliyorum. Pencere mahiyetinde. Araca göre de görelim. Sonra şu şekilde tamam. Böldüm bunları yine loop cut'la ve şu parçaları seçiyorum. Bunları seçtikten sonra bunlara X'e basıp face diyorum ve siliyorum. Buradan bir ışıklandırma getireceğim ben. Tabi bu çok ince şu anda. Bu incelikte olmasını istemiyorum. Bu yüzden buna bir Solidify ekleyeceğiz. Buradaki Modifiers kısmına geldikten sonra Solidify yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir kalınlık verdi. Ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi bu kalınlığı ayarlayabilirsiniz. Bunu kaydediyorum. Bir de bevel veriyorum. Ki şu keskin köşelerden kurtaralım. Değeri yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam. Bunlar çok önemli olmayacak. Biz çünkü buraları görmeyeceğiz. Biz sadece aydınlatması için bunu kullanıyoruz. Duruma göre yukarıdan da şu yaptığımız işlemleri yapabiliriz. Kamera ayarımızı da 85 mm'ye getiriyorum. Kamera ile beraber aracımı sola doğru biraz çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi bir HDRI bakacağım. Şu işimizi görebilir. Buradaki World Setting'e geldikten sonra Surface kısmındaki Color'ı Environment Texture ile değiştiriyorum. Open deyip HDRI'ımı buraya ekliyorum. Şu anda bir HDRI ekledik. Dışarıdaki aydınlatmamız için biz ışığın sol taraftan gelmesini istiyoruz. Dikkat ederseniz gölge sola düştüğü için ışık sağdan geliyor. Yani bizim ana ışık kaynağımız bu tarafta. Bunun için ne yapıyoruz? Yine Shading'den World'e geldikten sonra bunu kamera üzerinden de gösterebilirim size. Şöyle bir render moda geri gelelim. Burası bizim HDR'imizin ayarları. Bununla çeşitli ayarlar yapabiliriz. HDR'in image kısmına geldikten sonra Ctrl T'ye basıyorum. Bu ayar sizde açık olmayabilir. Ayarlar kısmından yani Preferences kısmına geldikten sonra buradaki Add-on kısmına Node Wrangler yazarsanız ve bunu tiklerseniz Blender'ın içerisinde otomatik olaraktan var bu. Sonradan da şuradan Save Preferences deyip kapatırsanız bu ayarlar size gelir. Bunu her nokta kullanabilirsiniz. Ben HDRI'min rotasyonu değiştirmek istiyorum. Şöyle dışarıdan göstereyim ya da. Şimdi dediğim gibi şu anda gölgesi buraya düşüyor. Z lokasyonunda rotasyonu değiştireceğim.
Çevirmeye başlıyorum HDR'yi. Dikkat ederseniz arkada değişmeye başladı ve gölge bakın şu şekilde öbür tarafa doğru geldi. Şimdi içerideki etkisine bakalım bunun. Ben bunu geri sıfıra çekiyorum. Döndürüyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir aydınlatma yaptı. Benim istediğim de buydu zaten. Şu aydınlatmanın da sadece biraz gücünü kısal. Tamamdır. İstediğim sahne böyle bir şeydi benim. Şunu da 135 mm yapalım kameramızı. İsterseniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz buradaki aydınlatmalarınızı. Şimdi zemine bir beton materyali eklemek istiyorum ben. Şöyle bakalım düzgün. Şu iyidir. Şöyle koyalım. Kendini tekrar etti mi çok. Şöyle ya. İyi durumda. Aydınlığı biraz açalım. Demin fazla kısmıştım. Gayet iyi. Şu üzerine de şuraya da yine beyaz olsun bunun. Şöyle yapalım. Gayet güzel. Çok iyi, tamam. İstediğim görüntü benim böyleydi zaten. Şöyle kamerayı diğer taraflardan da bir aracı görelim. Güzel. Tamam. Aydınlığı bir default haline geri getirelim. Karanlık alanlarımız da aydınlansın. Güzel. Bir test render'ı alıyorum. Evet, dikkat ederseniz şuradaki alanlar komple kayboldu. Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. O da şu. Render kısmına geldikten sonra buradaki Light Paths kısmından bu ayarlamalarınızı yaparaktan buradaki karanlık kısımları da değiştirebiliyorsunuz. Yani bir şöyle söyleyeyim. Işığın sekme sayısına göre işte ışık vurdu. Şuraya kaç kere sekecek? Buraya bir kere sekince karanlık kalıyor örneğin. Bu ayarları yapabiliyorsunuz buradan. Detaylı bir kısım burası. İncelemenizde fayda var. Arkadaşlar kayıt sırasında bir problem olmuş. Bu sebeple videonun geri kalan kısmında anlatımımda ses yok. Ben ne yaptığımı kısaca size özetlemiş olayım. İzlemiş olduğunuz sinematik için aracın far kısımlarına, led kısımlarına keyframe, kamera hareketleri için keyframe verdim. Ek olaraktan da o hazırlamış olduğumuz alanı bir tık yükselttim. Bunun dışında bir şey yapmadım. Keyframe vermeyi ilk videolarda göstermiştim. Yine bu videoda da merak ettiğiniz, anlamadığınız yerler olursa yoruma yazarsanız yardımcı olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.